Merhaba dostlar, ben Ozan. Benden çok beklenen bir video ile beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber öğrenciler için alınabilecek en iyi laptoplara yakından bakacağız. Baştan da belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve videoya başlamadan bir uyarı yapmam gerekiyor. İster lise, ister üniversite hiç fark etmez. Buradaki laptopları tamamen kullanım alanına ve seviyelere göre belirledim. Yani mühendislik, yazılım içinde laptoplar varken video render, grafik tasarım içinde ayrı laptoplar var. Veya tamamen PDF okumak, not tutmak, Office Word için bir laptop alacaksanız da burada uygun fiyatlı cihazlara da yer verdim. Bana sorarsanız bütçeniz 60.000'den yüksek değil ve bir öğrenciyseniz bu liste dışında başka bir laptopa bakmayın. Özellikle aldığınızda uzun yıllar kullanabileceğiniz, kronik sorunları olmayan, deneyimi ve soğutmasıyla en sağlam cihazlardan bahsedeceğim. Bu tarz tarafsız, sponsorsuz incelemelerimin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Biliyorsunuz sadece siz ve ben varız. Başka bir desteğimiz yok. Ve şu anda 2025 şartlarında bir laptop aldığımızda gerçekten işimizi görebilecek, aldığında pişman etmeyecek, kasma donma yaşamayacağın minimum bütçeli bir laptop istiyorsak şu anki piyasada bu bütçe 13.000 ve 60.000'lere kadar çıkacağız. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz öğrenci laptopumuzla başlayalım. Burada Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. Özellikle bu fiyat bandında işlemci performansıyla açık ara en iyi laptop diyebilirim. i5 13. nesil H serisi bir işlemciyi görürken 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.3 inç IPS 300 nit bir panelle geliyor ve bu ekran %45 NTSC'ye sahip. Açıkçası 15.006 bütçe ile sadece performans olarak değil, ekran kalitesi anlamında da en sağlam laptop. Gündelik işler, video, dizi film izlemek, PDF okumak, not tutmak için minimum bütçeli bir laptop arıyorsak IdeaPad Slim 3 bu noktada çok mantıklı. İkinci sırada 15 ile 20.000 bandında şu anki piyasada hem kasa kalitesi hem performans hem de ekranıyla bu fiyatlardaki en mantıklı laptop Acer Aspire 5'i görüyoruz. Özellikle metal kasasıyla ben biraz daha premium bir cihaz istiyorum. Taşınabilir, ince, hafif yapı benim için birinci öncelik değil diyorsan Acer Aspire 5 de rahatlıkla alınabilir. Üçüncü sırada bütçem 20.000 bandında ve benim için büyük ekran önemli. CS, Valorant gibi oyunları rahatlıkla oynayayım. Aynı zamanda gündelik kullanımda batarya performansı da beni en az 4-5 saat götürsün diyorsan 16 inç boyutuyla Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 16 inç Full HD Plus IPS bir ekranı görüyoruz. Bu ekran şu anda renk doğruluğu, canlılık ve kontrast oranı yönünde 20.000 sınırında en sağlam laptop diyebilirim. Metal kasası ve genel hissiyat açısından bu fiyat bandındaki cihazları düşündüğümde gerçekten kaliteli bir laptop. Soğutma sistemi başarılı ve günlük kullanımda da batarya performansı olarak en az 5-6 saat rahat götürüyor. Yani prize bağlı olmadan sürekli laptopu yanınızda taşıyorsanız kafeye, iş yerine gittiğinizde pil sorunu olmadan rahat kullanabilirsin. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Dördüncü sırada benim için taşınabilirlik, kompaktlık önemli. Aynı zamanda grafik tasarım, video edit gibi işlerle de uğraşacağım. Yani ekran kalitesi olarak da bu fiyatlarda profesyonel kullanım için de gerçekten sağlam bir ekran istiyorsam Huawei MateBook D16'yı görüyoruz. Burada oyuncu laptoplarında da gördüğümüz i5 13. nesil H serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Programlama, yazılımla uğraşıyorsanız da bu işlemci gayet yeterliyken 16 GB 8x2 RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopun en önemli artılarından. Burada ince çerçeveler 15.6 inçlik bir laptop boyutunda 16 inç ekran almamızı sağlıyor. Full HD Plus IPS bir ekran burada kullanılmış. %100 sRGB renk gamutu, %90 ekran kasa oranı ile birlikte bu ekranda video, dizi film izlemek oldukça keyifli ve parlaklık olarak da yeterli bir ekran. 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da başarılı bir ekran diyebilirim. Ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Tamamen metal kasası, klavye kalitesi olarak da MacBook'lara çok yakın olmasıyla beraber tam olarak fiyat performans kralı MacBook alternatifi diyebilirim. Batarya performansı olarak da bu fiyat bandının en sağlam laptopu. Eğer bütçe sınırım 25.000 diyorsan da MacBook D16'nın i5 12. nesil versiyonunu da rahatlıkla alabilirsin.
Kanalda bu laptopun detaylı incelemesi de var. Onu da kartlara koyarım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Bu iki laptop arasında performans farkı ortalama %10 diyebilirim. Eğer laptopu video edit render için almayacaksan, günlük kullanımda, okul için, üniversite için kullanacaksan da aradaki performans farkı senin için bir şey değiştirmeyecek. Tarayıcıda gezinmek, günlük kullanım için 12. nesil rahat rahat alınabilir. 5. sırada bütçem 20 ile 25 bin bandında. Açıkçası bu fiyatlarda 2025 şartlarında ve şu anda alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsak artık RTX 2050 veya 3050'nin 4 GB VRAM'li eski nesil versiyonunu önermiyorum. Bu noktada güncellenmiş versiyon tam performans 95 Watt'lık 6 GB VRAM'li 3050 ile gelen Lenovo'nun Log serisinde güncellenmiş model olan Ryzen 5 7. nesil versiyonu görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 4 çekirdek ve 8 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin tam performans 95 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopun özellikle fiyatına oranla en önemli iki artısı var. Bunlardan biri kesinlikle ekran kartı. 3050'nin 6 GB VRAM'li, yani VRAM konusunda bir darboğaz yaşatmayan 95 Watt'lık tam performans versiyonu ve ekran tarafında da %100 sRGB Full HD IPS 144 Hz bir panel kullanılmış. Bu laptopta 1080p'de piyasadaki tüm oyunları orta yüksek arasında rahat rahat oynayabilecekken video edit, Photoshop, render gibi ekranda gerçekçi renkleri görebildiğimiz kontrast oranı doygunluk tarafında sağlam bir ekrana ihtiyacınız varsa Lenovo Log rahatlıkla alınabilir ve Lenovo Log'un Ryzen modellerinde Intel'de olduğu gibi anakart sorunları yok. Bu gerçekten önemli bir artı. Ben de bu laptopun 4050 versiyonunu yaklaşık 2 ay kullandım. O yüzden de rahatlıkla önerebilirim. 6. sırada yazılım mühendislik öğrencisiyim. Bütçem çok yüksek değil. 30 bine çıkaramıyorum. Uygun fiyata en iyi laptopu alıp sonradan RAM yükseltmesini kendim yaparım diyorsan Acer Nitro V15'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM 5600 MHz tek kanal olarak gelirken 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 65 Watt'lık versiyonu kullanılmış. Evet, burada çok güçlü bir 4050 yok. Fakat bu fiyat bandında tam performans bir 3050 almaktansa 4050'nin 65 Watt'lık versiyonu çok daha mantıklı. Özellikle bu laptopun bu fiyatlardaki en büyük artısı kesinlikle ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış. Ekranda renk kalitesi, canlılık gayet başarılı. Bu ekran renkleri doğru bir şekilde verebilmesiyle 4050 ile beraber ve herhangi bir kronik sorunu da olmayan bir cihaz. Bütçe sınırım 30.000 diyorsanız rahatlıkla önereceğim bir laptop. Bütçem 30.000 civarında, %100 sRGB ekranı, 24 GB RAM'i ve sağlam soğutmasıyla aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsan Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM 16+8 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi sorunlar yaşamıyoruz. 35.000 sınırında da her anlamda düşündüğümde bu fiyatlardaki en sağlam laptop Asus TUF A15'in 4050 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip ve bu ekran %100 sRGB renk gamutuyla beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak hem oyun tarafında hem de Photoshop, video edit, render için kullanacaksanız bu ekran oldukça yeterli. Eğer bütçem 40.000 ve benim için birinci öncelik büyük ekran ve sağlam bir soğutma istiyorum diyorsan sıvı metal soğutmasıyla beraber Acer Nitro 17 bu noktada bu fiyat bandında rakibi olmayan bir laptop. Bu laptop şu anda gerçekten kaçırılmayacak bir fiyatta. 17.3 inç ve 4050 kullanan cihazlar içinde düşündüğümde 40.000 bandında en sağlam cihaz diyebilirim. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında performansla verimlilik düzeyi en dengeli işlemci diyebilirim. 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 17.3 inç Full HD IPS 165 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuna sahip. Sıvı metal soğutması, kaliteli kasası ve 4050'nin
Watt'ın 140 Watt'lık versiyonuyla bu fiyatlardaki en güçlü, en mantıklı büyük ekranlı laptop diyebilirim. 10. sırada 40.000 bandında bir bütçeyle şu anda düşen fiyatıyla beraber taşınabilir kompakt bir laptop olmasına rağmen ekranı, performansı, soğutma sistemi ve kasa kalitesiyle bu 4 noktada 40.000 civarında benim favorim ve hala da kullandığım Asus TUF A15'in 4060'lı versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM, 4800 MHz, 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz'lik bir paneli burada görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve canlılık açısından bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 250 nit maksimum parlaklıkla parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli. Burada mat bir panel kullanıldığı için de görüş açıları daha iyi ama gün ışığında dışarıda kullanırken bu parlaklık pek yeterli değil. Gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet beğendim. Özellikle 3D modelleme renderla uğraşıyorsanız da burada ekranın %100 sRGB olması doğru renkleri görebilmemiz açısından önemli bir artı. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Yine bütçem 40.000 civarında ama ben gaming laptop istemiyorum. Mühendislik okumuyorum. Yazılım, grafik tasarım, video edit, Photoshop gibi işlerle uğraşacağım veya laptopta PDF okumak, ders çalışmak, video izlemek için bataryası gerçekten sağlam bir laptop istiyorum. 10-15 saat prize bağlı olmadan kullanayım diyorsan yeni M4 işlemcili MacBook Air'ı görüyoruz. 10 çekirdek CPU, 10 çekirdek GPU'ya sahip. Her ne kadar M4 işlemcinin bazı versiyonu olsa da bu işlemci i9 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip ve verimlilik tarafında da çok başarılı. Bu laptop grafik tasarım, video edit, Photoshop ve yazılım için rahatlıkla kullanılabilir. 13.6 inç 2K Retina IPS bir panelle gelirken %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında bu fiyat bandındaki en kaliteli ekran diyebilirim. Tamamen alüminyum kasa, 15 saate varan pil ömrüyle beraber laptopu bir iPad gibi kullanabilirsiniz. Bazı versiyonda 16 GB'a geçirmesi güzel olmuş. Çünkü M4 işlemci tümleşik bir yapıya sahip, yani ayrı bir yonga değil. 16 GB RAM'i işlemcinin GPU kısmı kullanıyor. O yüzden minimum 16 GB RAM macOS tarafında da artık olmazsa olmaz. Benim için kompakt, taşınabilir olması birinci öncelik. Tasarımı güzel, işlemcisi sağlam, batarya olarak da tablet gibi bilgisayar istiyorum diyorsan M4 işlemcili MacBook Air en mantıklı seçenek. 50.000 sınırında yapay zeka desteği, kasa kalitesi ve genel deneyimini düşündüğümde 4060 laptoplar içinde benim açık ara favorim ve 2 hafta boyunca da test etme şansımın olduğu MSI'ın kasa kalitesi yüksek, yapay zeka destekli ve ekran kalitesi anlamında da fiyat olarak da sunduklarıyla piyasaya oranla gerçek anlamda fiyat performans diyebileceğim MSI'ın Pulse 16 AI modelini görüyoruz. Bu laptopun en öne çıkan noktalarından biri kesinlikle işlemci. Intel Core Ultra 7 155H'ı görüyoruz. 16 çekirdek ve 22 threadlik bir yapıya sahip. Hem oldukça güçlü bir işlemci hem de çok fazla ısınmıyor. Bu fiyatlarda i7 13. nesilden hem performans hem de verimlilik anlamında kesinlikle üstün bir işlemci. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16 inç Full HD Plus %100 sRGB ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsayan bir ekran ve 144 Hz IPS bir panele sahip. Hem ekran kartı hem ekran kalitesi hem de işlemci anlamında bu fiyatlardaki en sağlam cihaz diyebilirim. Soğutma yönünde de oldukça güçlü ve 90 Watt bataryasıyla da günlük kullanımda 5-6 saat götüren bir laptop. Ve bu laptopun şu anda büyük ekranlı versiyonunu istiyorsanız 17 inç ve 32 GB RAM ile beraber şu an
çok sağlam bir indirimde. Bütçeniz bu aralıktaysa bence bu laptopu kaçırmayın derim. 55-60 bin bandında kaliteli kasa, sağlam soğutma ve 4070 ile beraber özellikle mühendislik, render, AutoCAD için bir laptop alacaksak en mantıklı laptop kesinlikle MSI Katana 15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi 10 çekirdek 16 thread'lik işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 5200 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ve RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Soğutma sistemi oldukça başarılı. RGB klavye dışında da sade bir tasarıma sahip diyebilirim. 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS bir panel kullanılmış ve açıkçası çok kalın ve ağır bir laptopta değil. Boyutunun da küçük olduğunu düşünürsem laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız bu fiyat bandında en güçlü, en kaliteli laptop diyebilirim. 60 bin bandında da 5000 serisi bir laptop istiyorum. Aynı zamanda bu fiyatlarda işlemci ve ekran kalitesi anlamında da en güçlü laptopu istiyorsam şu anda ön siparişte olup çok fazla stoğu kalmayan burada Game Garage'in yeni serisi Slayer R9T'nin metal kasalı ve faz değişimli Thermal Pad soğutma sistemine sahip Ryzen 9 8. nesil işlemcili modelini görüyoruz. Bu işlemci bırakın 5060'ı 5090'ı bile rahat rahat besleyebilecek düzeyde. Özellikle de CS, Valorant gibi işlemciye yüklenen oyunlarda performans baya artıyor. En yüksek ayarlar 300 FPS üstünü rahat rahat görüyoruz. 32 GB RAM'de 16x2 5600 MHz DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 5060'ın tam performans 115 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuna oranla saf güç olarak ortalama %30 daha performanslı ve bu laptopun en önemli artılarından biri de ekran kalitesi. 16 inç 300 Hz QHD Plus bir ekranla geliyor ve %100 sRGB renk komutuna sahip ve SteelSeries stereo hoparlörlerde bu laptopun ekstrası. Aynı zamanda soğutma anlamında da güçlü bir cihaz. Bu kadar iyi bir işlemci, iyi bir ekran kartı ve buna rağmen işlemci 90, ekran kartı da 80 dereceleri hiçbir şekilde görmüyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Buradaki faz değişimli soğutma sistemi bu laptopu öne çıkaran detaylardan ki şu anda fiyatına oranla genel bütünüyle düşündüğümde bu laptop tam bir fiyat performans şampiyonu. Dostlar şimdi son olarak favorilerimden bahsedersem eğer bütçem çok yüksek değil, laptopu gündelik kullanım, PDF okumak, ders çalışmak, video izlemek için kullanacaksam bütçemde 15.000'in altındaysa bu noktada Lenovo IdeaPad Slim 3 en mantıklı seçenek. Ama bütçemi 20.000 civarına çıkarabiliyorsam ara sıra oyun oynarım veya başlangıç seviyesinde video edit, grafik tasarım veya yazılımla uğraşacağım diyorsan IdeaPad Slim 3'ün 16 inçlik versiyonu bu noktada en iyisi diyebilirim. Bütçem 25 ile 30.000 bandında ekran, kasa kalitesi ve batarya performansıyla tam bir MacBook alternatifi arıyorsam kesinlikle MateBook D16. Oyun, yazılım veya mühendislik için bir laptop alacağım. Bütçem çok yüksek değil. Aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum. En uygun fiyatlı, en mantıklı laptopu istiyorsam Lenovo Log bu noktada favorim. Bütçem 30 ile 35.000 bandındaysa da hem kompakt taşınabilir yapısı, bu fiyatlarda gaming laptopa oranla iyi bir batarya deneyimi sunan ve performans olarak da 35.000'e kadar en iyi laptop kesinlikle Asus TUF A15. Bütçem 40.000 bandında benim birinci önceliğim büyük ekran ve 32 GB RAM diyorsan kesinlikle Acer Nitro 5. 45.000 altı bütçeyle performansı, kasa kalitesi ve genel deneyimini düşündüğümde en sağlam gaming laptopu istiyorsam da benim de 4 aydır kullandığım Asus TUF A15 bu noktada en iyisi. 50.000 bandında özellikle yapay zeka desteğiyle yazılım, mühendislik veya derslerin yanında oyun da oynayacağım diyorsan MSI Pulse 16 en iyi tercih diyebilirim. Eğer bütçemi 60.000'e zorlayabiliyorum hem de 5000 serisinden uzun ömürlü, her yönüyle dengeli tam bir fiyat performans laptopu istiyorsam da Game Garage Slayer bu noktada en iyisi. Dostlar açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda şu anki piyasada hem fiyat hem performans hem de deneyimiyle bu 3 noktada öğrenciler için alınabilecek en sağlam laptoplar bunlardı. Eğer öğrenciysek veya çocuğuna bir laptop almayı düşünüyorsan bütçende 10.000 ile 60.000 bandındaysa bence bu liste dışında başka bir laptopa bakma. Çünkü her anlamda düşündüğümde aldığınızda uzun yıllar götürecek en iyiler bunlardı. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar çok önemli. Bu laptopların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan almanı öneririm. Aklına takılan bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım.
elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve bu tarz laptop inceleme öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zil açmayı unutma. Destekleriniz bunun gibi sponsorsuz, tarafsız incelemelerimin devamı için gerçekten çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.